Evet, günaydın dostlar. Selamlar herkese. Romanya seyahatimiz sonrası ilk tur için bu pazar yine Romanya ekibiyle ufak bir kaçamak planı yaptık. Ona doğru gidiyorum. Her daim böyle hani kamerayı, mikrofonu açıp konuşmak pek adetim değil ama bu tip ufak gezilerde alışkanlık oldu. Dur bakalım. Başlayalım. Sonrası ne getirecek? Sabah 9, hava 27 derece. Sıcak bir gün. Bugün plan ilk etapta çok net bir plan yok ama yine Romanya seyahatinde beraber olduğumuz Onur ve Sinan'la E5 üzerinde bir benzinlikte buluşup İzmit'e geçeceğiz. Başiskele'de daha önce birkaç kere gittiğimiz, beğendiğimiz bir kafe var. Böyle çok güzel kruvasanlar, kahveler falan yapıyor. Sandviçler yapıyor. Oraya uğrayacağız. Ondan sonra da yağmur durumuna göre, çünkü o bölgede öğleden sonra yağmur geçişleri görünüyor. Belki böyle aşağıya Taraklı Geyve tarafına, belki işte daha ara yollardan İznik Gölü tarafına seyahat değişebilir. Bugün plansızız yani aslına bakarsanız. Abi yani yeşil ışığın yanmasıyla arkadan kornanın gelmesi aynı anda oluyor ya. Bütün kırmızılara da yakalandık maşallah. Evet dostlar, Romanya gezisinin videoları bitti. Biraz ekstra çaba sarf etmem gerekti videoları düzenlemek için ama benim için de tekrar izlerken hep bir ilave keyif oldu. O anları sanki tekrar taze olduğu için anılar yaşıyormuş gibi oluyorsun. Zor olmakla beraber böyle güzel 3 bölüm anı niteliğinde 2. Romanya serisi olarak koymuş oldum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Güzel yorumlar aldım. Mümkün olduğu kadar özeniyorum videoların içeriğiyle ilgili. Neyi daha güzel yapabilirim vesaire diye bakıyorum ama bu tamamen benim kişisel mükemmeliyetçi tatmin çabamdan. Böyle sevdiğim şeyleri, sınırlarını zorlamayı seviyorum. Böyle her konuda aşırı mükemmeliyetçiyim diyemem ama kafaya taktığım, hoşlandığım hobilerimle ilgili evet biraz gerekmese de bazen sınırları zorluyor olabiliyorum. Sanki yani bu işten profesyonel para kazanan insanlar gibi. Haluk Hoca sağ olsun drone çekimleri en son bölüme güzel eşlik etti. Renkler, doğa da harika olunca gerçekten görsel bir şölen çıktı ortaya. Bana da niyeti bozdurdular, bir drone aldıracaklar gibi görünüyor. Drone hobisi benim aslında çok eski bir hobim. 2017-2018 o civarlarda Türkiye'de daha bu kadar yaygın değilken, daha böyle izinlere bağlı değilken bayağı sıkı takip ettiğim bir hobiydi. Türlü çeşitleri geçti elimden. Yani İstanbul'da çekmediğim özel yapı, köprü vesaire falan kalmamıştır. Hatta pek çok arkadaşımla da o zamandan gruplardan, Facebook gruplarından, bu DJI'ın Türkiye gruplarından vesaire tanıştık. Çok sık bir araya gelemesek de sosyal medyadan vesaire falan hala takipleşiyoruz, görüşüyoruz. Yani ben bırakalı 5-6 sene oldu herhalde ama yine de zor bir hobi yani. Türkiye'de bu izinler vesaire falan, onların ayyuka çıktığı zaman da ben pes edip bırakmıştım. Ama motosiklette birazcık daha bakir yerlere gitmek mümkün olduğu için sanki yapılabilir bir şey gibi gelmeye başladı. Tabii fiyatlar almış başını gitmiş, bakalım. Evet, ben şimdi buluşma yerine doğru yol alayım. Bir araya geldikten sonra da yine kamerayı açarım muhakkak. Bugünün gidişatına göre tekrar bir araya geliriz dostlar. Görüşürüz.
Evet dostlar, İzmit'e geldik. Hava kapalı burada. Tam böyle her an salacağım gibi. Burada Başiskele'de birazdan gösteririm. Daha önce 3-4 kere geldiğimiz Bratz isminde bir kafe var. Allah tesadüfen keşfetmiştim. İş için geldiğim bir gezide. Çok güzel kruvasanlar yapıyorlar. Kahveleri harika. Ondan sonra birkaç kere böyle motorla buralardan geçerken de durağımıza ekledik. Şimdi hiçbir şey yemedim. Orayı bekliyorum. Bir kahve, bir kruvasandan yapılmış sandviç. Sonra bakalım nerede ıslanmayı karar vereceğimize bakacağız. Mekan dolu. Evet dostlar, tekrardan herkese selam. İzmit'teki kahvaltı molamızdan sonra şimdi tekrar yola düştük. Rotayı da netleştirdik. Arkadaşlar biraz öndeler. Her zamanki gibi onlara yetişeceğim. Rotamız İznik üzerinden Domaniç virajları olacak ve Tavşanlı'ya kadar uzanacağız. Baktık yağmur ihtimali görece azalmış. O tarafta da böyle kıyılarından geçiyor gibi görünüyor. Şu güzel Domaniç virajlarından daha önce bir kere geçmiştim ama Domaniç virajlarından daha önce onlar beni koptum zannettiler ama ben kamera açmaya çalışıyordum. Bu Domaniç virajlarından daha önce geçmiştim ama o kısımları paylaşma fırsatım olmadı çünkü sesle ilgili bir sorun olmuştu. Sadece görüntü paylaşmakla içime sinmemişti. Zaten hangi mevsimde hatırlamıyorum, bahar aylarıydı ama orası bayağı soğuktu, böyle eksi derecelere yakındı. Hafif kenarlarda karlar falan da vardı. Çok öyle istediğim gibi de sürememiştim. Şimdi bugün oralara tekrar gideceğiz. Normalde buradan Google bize Karamürsel üzerinden Marmara'nın kıyısından düz yolu veriyor ama biz tabii ki onu kabul etmeyip aralara birkaç köy yolu durağı ekleyip yolu İznik'e kadar böyle tırmanmalı inişli bir yer seçtik. Çıkar mı? Çıkar her zaman.
Biraz önce Taşlıdere diye bir yol vardı. Yine çamur buradan çıkıyor demek ki. Aslında tam girmelik yol da işte uğraşırız ya. Bu işler böyle arkadaşlar. Bu işler böyle. Kötü değil ya. Çok toz kaldıracak bir şeye benzemiyor. Hava nemli olduğu için çok toz kaldırmaz. Yalnız 10 kilometre sonra sağa dönün diyor. Bu yol 10 kilometre böyle mi acaba? Oo, çok iyi ya. O düzlükte bir gazlasanıza. Lan ben çok taşlı yere girdim. Köy kahvesinden mola mı versek ya? Vallahi burası olabilir. Bir çay içelim ya. Senin yanına çekeyim ben, dur. Evet dostlar, İznik'e doğru gidiyoruz. Karşımızda İznik Gölü. Bu manzara çok güzelmiş. Yol boyu değişik arayollardan geldik. Neydi? Erikli Tabiat Parkı'nın oradan geldik. Arada böyle bir stabilize yol da vardı. Az önce de bir köy kahvesinde çay molası verdik. Şimdi İznik'e doğru yol alıyoruz. Şu keyifli manzarayı görünce kamerayı açayım dedim. Harika görünüyor. Birazdan İznik'e inip sonra tekrar arkasındaki tepelere doğru tırmanacağız. Orada da güzel böyle hızlı tırmanış virajları var. Harika. Trans İznik. Az önce Gölcük üzerinden tırmanmaya başlamıştık. Arkadaşlarla Transfagaraşan, Transalpina, Trans Gölcük. Onun esprisini gel, üstüme gel. Onun esprisini yapıyorduk az önce. Tabii asfalt performansları arasında ciddi fark var, onu da söylemek lazım.
manzaralı yeri buldular. Bu feribotla gelip Marmara Denizi tarafından, Topçular tarafından İznik'e birkaç yerden geldik. Bu aradaki tepeleri, dağları zaten aşan birkaç alternatif yol var. İlk defa İzmit tarafından, Gölcük tarafından tırmanıp geldik. Bu yol çok güzelmiş. Rotayı paylaşırım buraya. Açıklamalar kısmına koyarım. Bunlar hep zeytin ağaçları galiba. Abi lütfen geçin beni ya. Ya kamera da açık. Birini seyrederken daha güzel, rahat gidiyorum. Şimdi Sinan Reis pekleri sürtecek. Ben onu seyredeceğim. Gaza geleceğim. Bu virajda mesela hızlı bir giriyorsun, içeride tırtık var. Virajı piç etti Audi. Evet arkadaşlar. İnegöl'e geldik. Yakıt takviyesi yaptık. Şimdi bir sonraki durağımız Tavşanlı'da olacak. Tavşanlı'da İkram Güveç isminde daha önce benim gidilecekler listeme kaydettiğim bir mekan. Farkındaysanız benim rotalar hep yeme içme mekanları üzerine şekilleniyor ama yani motorla gezmeyi ne kadar seviyorsam yeme içme de o kadar önemli benim için. Şimdi yakıtları aldık. Buradan 400 metre sonra sağa doğru Domaniç, meşhur Domaniç virajlarına doğru tırmanmaya başlayacağız. Şu sürüş modumuzda dinamiği alalım. Bakalım yol ne kadar el verir. Ben bir arkadaşlara bağlanayım. Bundan sonra Tavşanlı'ya kadar çekerim zaten. Bak bak herife bak ya. Geç lan sağa biraz. Salak herif. Telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor ya.
Normalde şu ortadaki siyah yerler muhtemelen rahatsız ederdi. Hayır, bir de yokuş aşağı iniyorsun yani, hani illaki fırsat bulacaksın. Zafer Akçay'ın paylaştığı kazayı gördünüz mü, alkollüleri? Of, çok kötü. Ya herifin içmişler. Motora çarpmışlar, aynen. Adam diyor ki bugün öleceğiz galiba diyor. 30 saniye geçmeden motora yapıştırıyor. Öldürüyor, ölmüyor ama. Sinan Reis, ne yaptın ya? Yetişemiyoruz vallahi. Sinan Reis, geçtim. Şu siyah yerler gene bir rahatsız edici ama. Evet dostlar, Domaniç'in zirvesine geldik. Hava 30-31 derecelerden 21'e kadar indi. Güzel, buralar keyifli. Gerçi şu siyah bölgeler muhtemelen çok güneşli havalarda zift yumuşuyor, rahatsız edici olabilir ama şu an bu gölgede rahatsız etmedi. Burada bir jandarma kontrol noktası varmış. Biraz arkadaşları bekleyeyim arkada. Hava 21 derece, güzel, serinledi. Burada ne varmış ya böyle? Su dolduruyorlar. Topuk Yaylası, tam şu an yanından geçiyoruz. Şey gösteriyor, Topuk Yaylası diye çam ağacı gösteriyor haritada. Bak, her yeri şunun gibi yapsalar şöyle. Evet, kötü değil abi, tabii parlak asfalta göre.
Evet dostlar, Tavşanlı'ya geldik. Güzel virajların ardından kurtlarımızı döktük. Ben biraz arkadaşların önünde kaldım. Artık orada nasıl olsa buluşuruz diye önden biraz gazladım. Günübirlik gidecek rota konusunda biraz kısırlaşmaya başladık. Arkadaşlarla da onu konuşuyorduk. Yakın zamanda yurt dışına böyle gidip değişik yerler görünce biraz şımarıyor insan. Yani buralarda zaten çok defa dolaşmış oluyorsun. Ve dün bayağı program yaparken zorlandık, oraya mı gitsek, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak diye. Halbuki önemli olan yolda olmak tabii ama buraya da ilk defa geliyorum. Yani daha önce arabayla geçmiştim ama motorla daha önce Domanis tarafına kadar gelip oradan batıya dönüp Kapıdağ Yarımadası'na geçmiştim. Bu tarafa uzanmamıştım. Burada da bayağı güzel hızlı virajlar varmış. Biraz yol çalışması vardı ama. Aslında bu rota genellikle Salihli'ye giden böyle eğitim verenlerin, hocaların ya da ne bileyim günübirlik rota yapmak isteyenlerin rotalarından bir tanesi olan Salihli'ye giden yol. Buradan devam edersek Köprübaşı virajları, Köprübaşı Barajı'nın kenarından Salihli'ye deniliyor ama bizim bugünkü programımız buradan geri dönmek üzerine olacak. Saatte kaç oldu? 4'e geliyor. Biz şu an İstanbul'da en uzak noktadayız. Muhtemelen bugün dönüşümüz biraz geç saate kalır. Daha iyi. Akşam serinde gideriz. Yukarıda 20 derecelere düşmüştü. Roman için zirvesinde. Şimdi 32 dereceye kadar çıktı tekrar. Arkadaşlara konumu atmıştım. Umarım rahat bulurlar. Burayı da yine birinin gönderisinde görmüştüm. Zafer Akçay'ın mıydı neydi? Eğitimcilerden birinin Salihli dönüşü buradan geçerken uğramasak olmazdı demişler. Ben de oradan gördüm. Ah, ikram güveç. Tamam, şöyle bırakalım. Bir motorluk daha yer kalsın en azından. Dostlar ben şunu ayarlayayım. Arkadaşları da bulayım. Sonra görüşürüz.